Herkese merhabalar. Kolay, ajur yakadan başlamalı bir bluz yapıyoruz. Yazlık bluz. Yapımı gerçekten çok kolay. Size adım adım nasıl yapıldığını anlatıyorum. Sırasıyla yerleştirme sayılarını veriyorum. Zincirleri nasıl bedenlere ayırıyorum, kola ayırıyorum onu söylüyorum. Daha büyük yapmak isterseniz onların da e, zincir sayılarını veriyorum. Şimdi birazdan onların hepsini anlatacağım. 2 tane ip gitti. Üçüncüden şöyle çok az bir şey kullandım açıkçası. Eğer kollu yapsaydım 2,5 tane 3 tane gibi gidebilirdi. Ya da daha uzun yapsaydım. 2 ile 3 arası ip yeterli oluyor. Alize'nin Cotton Gold'unu kullandım. Güzel bir ip. Tam yazlık bir ip. Bunları ben kendim alıyorum. Reklam değildir. Şimdi önce gelin şuradaki şemadan başlayarak anlatayım. Sonra nasıl yaptım, nasıl devam ettim beraber çalışalım. Umarım da beğenirsiniz. Hadi gelin başlayalım. Şablonu anlatarak başlamak istiyorum önce. Ben 132 tane zincirle başlayacağım. Small, M olabilir kullandığınız ipin inceliğine kalınlığına göre. Ben 3 numaraya uygun bir ip kullanacağım. Şimdi ben size mantığını anlatacağım. Sonra large'ın, x large'ın sayılarını da söyleyeceğim. Siz de ona göre yerleşiminizi yapacaksınız. Şu 132 tane, şuradaki 132 tane zinciri beden için 4, kollar için de 3 modelle oluşturdum. Bakın beden için şunu model diye düşünün. Şuradaki V'lerim, şunlar sık iğnelerim, şunlar da aradaki zincirlerim. Şu V 1, 2, 3, 4 tane öne, 1, 2, 3, 4 tane de arkaya. Şuradaki V'lerde 1, 2, 3 tane kola, 1, 2, 3 tane de diğer kola olacak şekilde bir yerleşim yaptım. Burada da şu sayıyı elde ettim, 132'yi. Large beden isterseniz M ya da large olur bu da. Large dedim ama M ya da large olur. 152 zincirle başlıyorum. Bedeni 4, kolları da 4 yapıyorum. Yani hem beden hem kollar 4 oluyor. X large için de 172 zincirle başlıyorum. Bu da large, X large olabilir gene. Bedenleri 5, kolları 4 yapıyorum. Bu şekilde yerleşimimizi yapacağız. Hadi gelin şimdi başlayalım. Adım adım burada neler yaptım hepsini anlatacağım size. Şurada yaptıklarım, şu köşelerim benim her zaman devam edecek. Şunları ben böyle yarım çiçek gibi yapıyorum. Başak gibi yapıyorum. Başak da diyebiliriz bunlara. Bunlar her zaman devam edecek. Kol ayrımını, kol ve beden ayrımına kadar. Aralarda üçer zincirim olacak. 3 zincir atlayarak ilk sıramızı oluşturuyoruz. Önce bir V yapıyoruz. 3 zincirden sonra 3 tane sık iğne. 3 zincir gene bir V. V'lerin arasında da gene 3 zincir olacak. Bunlar özellikle ilk başlayanlar için anlatıyorum. Hadi gelin şimdi başlayalım. 132 tane zincir çekerek başlıyorum. Kilitledim. ...132 tane zincirimi çekiyorum. Geliyorum. Zincirimi çektim. 132 tane ve birleştiriyorum. Bir sıra sık iğne yapacağım. Yan yana yan yana. Tamamlıyorum. Şurada birleşimimi yaptım. 3 tane zincirle yukarı çıktım. Aynı boşluğa bu başak modelini yapıyorum. Bakın şöyle yapayım. Vazgeçtim. En baştan ona başlatayım. Burada o 3 zincirli görüntü olmasın. Şöyle uzattım zincirimi. Uzattım. Doladım. Hemen içine battım. Doladım. Hemen içine battım.
Bir, iki tane zincir arada. Doladım. Yine aynı göze. Bir, iki, üç kere de topluyorum. İlkini uzatarak yapmıştım bunda. Bir daha göstermek istiyorum orayı. Bunu uzatarak yaptım. Birinci çıkışımız bu oldu. Doladım. Bekletiyorum. Doladım. Bekletiyorum. 3 kere olmuş oldu. Şöyle ilkinden bir çıktım. Bir tane daha çıktım. Bir, iki tane zincir. Doladım. Bekletiyorum. Doladım. 2, bekletiyorum. 3 kere de çıktım. Bir şurada başak yaptım. Önce birinden şöyle çıkardım. Sonra da ikisinden çıkardım. 1, 2, 3. Bunlar köşelerim olacak. Doladım. 1, 2, 3 atlıyorum. Dördüncüye bir tane V yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir. Aynı boşluğa bir tane daha. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3 atladım. Dördüncüye yan yana 3 tane sık iğne. 1, 2, 3. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3. Dördüncüye bir tane V. 1, 2, 3 zincir. Bir tane V. 3 tane zincir. 1, 2, 3. Dördüncüye yan yana 1, 2, 3. Şimdi bu benim kolum olacak. İlk başlangıcımdan kolu oluşturacağım. Kolda ne yapmışım? 1, 2, 3 tane V yapmışım. Şu anda kaç tane var? Şuradaki köşemden sonra 1, 2 tane var. Şimdi 1, 2, 3 zincir doladım. 1, 2, 3, dördüncüye bir tane V yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Aynı boşluğa bir tane daha. Ne yaptım? Bir tane V yaptım. Şimdi kaç tane oldu? 1, 2, 3. Buradaki gibi aynı. Şimdi buraya geliyorum. Ve bedenin arkaya dön fark etmez bir kısmını yapacağım. Ama önce ne yapacağım? Şuradaki köşemi yapacağım. 1, 2, 3 atladım. 3 tane zincir çektim. Doladım. 1, 2, 3. Dördüncüye ne yapıyorum? Bir tane başak yapıyorum. Ve köşe. Doladım. Bekletiyorum. Bekletiyorum. 3'te çıktım. Önce birinden sonra ikisinden. 1, 2 tane zincir köşelerde doladım. Bekletiyorum. Doladım. Bekletiyorum. Doladım. Bekletiyorum. 1, 2, 3 zincir. Şimdi bakın bedenin bu kısmını yapıyorum. Doladım. 1, 2, 3. Dördüncüye bir tane V yaptım. 1, 2, 3 tane zincir. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3. Dördüncüye yan yana 3 tane sık iğne. Bir, iki, üç zincir. 1, 2, 3. Dördüncüye bir tane V. Bedende kaç tane yapacağım? Bu V'den 4 tane yapacağım. Şu anda 2 tane oldu. 2 tane daha yapıyorum. Şu köşede tekrardan görüşelim. Şimdi ne yaptım? Köşeden sonra 1, 2, 3, 4 tane V'mi yaptım. Şimdi 3 zincir doladım. 1, 2, 3 atlıyorum. Dördüncüye şuradaki başağımı yapıyorum gene köşeyi. İki tane zincir aynı göze. Bir, iki, üç zincir. Şimdi artık ne yaptım? İkinci koluma geldim. Kolla başladım. Bedenin bir kısmını yaptım. Şimdi yeniden kol yapıyorum. Sonra yine bedenle bitirip burada bitireceğim. İkinci sıraya başlayacağız.
Doladım. 1, 2, 3. Dördüncüye bir tane V. Arada 3 zincir. Aynı boşluğa. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3. Dördüncüye yan yana 3 tane sık iğne. Bir, iki, üç. Dördüncüye bir tane V. Buradan kolda ne yapıyorduk? 3 tane V yapıyorduk. Yan yana 3 tane sık iğne. Bir, iki, üç. Dördüncüye bir tane V. Kaç tane oldu? 1. Başaktan sonra 3 tane oldu. Burayı yaptım. Şimdi dönüyorum. Yeniden başağımı yapacağım. 1, 2, 3. Doladım. 1, 2, 3 atlıyorum. Dördüncüye köşem olan dördüncüye başağımı yapıyorum. 2, 3. Bir, iki tane zincir. Aynı boşluğa. Şimdi artık 4 tane V'li bedenimin diğer kısmını yapıyorum ve şurada tekrardan görüşeceğiz. 3 tane zincir. 1, 2, 3. Dördüncüye ve 3 zincir. 3 zincir. 1, 2, 3. Dördüncüye yan yana 3 tane sık iğne. Şimdi şurayı da tamamlıyorum. Şurada görüşelim. Sıramın başına geliyorum. Burada 1, 2, 3. Dördüncüyü yapıyorum. Bir tane V yaptım. Ve 3 tane zincirle direkt şuraya geliyorum. Diyelim ki burada 3 oldu, 4 oldu. Birer tane eksik yaptınız. Çok da önemli değil. Onun için sökmeyin. Şimdi buraya bir bağlantı yapayım. 1, 2, 3 zincirle direkt ortasına giriş yaptım. Ve kaydırdım. Şimdi burada uzatıp çıkacağız ama önce bir görelim. Burası 2 tane dörtlü olan bölümüm. Üçlü olan bölümümde kollarım. Bağlantımı yaptım. Bir üst sıra çıkıyorum. Artık buna ihtiyacımız yok. Ben şimdi size anlatacağım birer birer ne yaptığımızı. Çok kolay bir model zaten. Şimdi tam ortasına giriş yaptım. Yine böyle çıkardım. Zincirle çıkmıyorum. Burada dümdüz bir zincir olmasın. Şöyle çıkardım. Doladım. Bunu bir sayıyorum. 2, 3. Şöyle çıkış yaptım. 1, 2, 2 zincir. 2, 3 de topladım. Şimdi başağımı yaptım. Buradaki 3 zincirli V'lerimin içine tam 7 tane ikili trabzan yapacağım. 3 zincirle 7 tane ikili trabzan. Sonra yine 3 zincirle bu 3 tane sık iğnemin tam ortasına bir tane sık iğne. Yine 3 zincirle 7 tane ikili trabzan. Şuradaki zincirlerinizi elinizin sıkılığına ve ipinize göre kendiniz karar vereceksiniz. Doladım. Bu V'nin içine tam 7 tane ikili trabzan yapıyorum. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3 tane zincir. Şuradaki üçlü olan sık iğnemin tam ortasına bir tane sık iğne. 1, 2, 3 tane zincir. V'lerimin içine 7 tane ikili trabzan. Bu sıramız böyle.
6, 7 tane. Görüntümüz şu olacak. Bir daha gösteriyorum. 1, 2, 3 tane ile şuradaki üçlü sık iğnemin tam ortasına bir tane sık iğne. 1, 2, 3, 7 tane ikili trabzan. Altı, 7. 1, 2, 3. Nereye geldim? Başak modelimin olduğu yere. Köşeme geldim yani. 3 zincirle buraya bir tane başak yapıyorum. 2, 3, 2 zincir, 3. Yine 3 zincirle yukarı çıktım. Ne yapıyorum? 7 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir, tam ortasına sık iğne. Şimdi bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Şöyle göstereyim. Burası köşem. Köşeden sonra yine 3 zincirle V'lerimin içini dolduruyorum. 7 tane ikili trabzan, bir tane sık iğne tam ortasına. Aralarda 3 zincir. Bu sıramızı tamamlayalım. Şu başta tekrardan görüşürüz. Sıramın başına geldim. Yeniden 3 tane zincirle tam ortasına giriş yaptım. Yeniden şöyle yukarı çıkardım zincirimi, doladım ve yine 1, 2, 2 tane zincir, 1, 2, 3 de topladım. Burada ne yapıyorum? 7 tane zincir çekiyorum. Şuradaki ve şuradaki trabzanlarımı atlıyorum. Tam bu ortadaki 5 taneye sık iğne yapıyorum. 7 zincir çekiyorum. Şuradakini atlıyorum. Buraya 5 tane sık iğne yapıyorum. 7 zincirimi çektim. Baştakini atladım. Ve buraya 1, 2, 3, 4, 5. Şunu da bıraktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincirimi çektim. Ve şunu atladım. Şurayı da atladım. Buraya 5 tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Burayı atladım. Buraya 7'li olan ikili trabzanlarıma baştakini ve sondakini bırakıyorum. 5 tane sık iğne yapıyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Şu şekilde görünüyor. 7 zincirle baştaki ve sondaki trabzanımı atladım. 5 tane sık iğne, 7 tane zincir. Dediğim gibi eğer eliniz sıkıysa 8 de yapabilirsiniz. Burası böyle dar sıtmasın. 5 tane sık iğne, 7 tane zincir, 5 tane sık iğne. Sonra yine köşelerimi yapmaya devam ediyorum. Sıra başına geldiğimizde görüşelim. Bir üst sıra çıkacağız. Bakın 7 tane zincirimle burada yeniden köşemi yapıyorum. Bir, 2 tane zincir. Yine burada başağımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şu baştakilerini bırakıyorum. Baştaki ve sondakilerini. Tam ortasına 5 tane sık iğne. Bunu bitirelim. Sıra başında tekrardan görüşelim. Sıramın başına geldim. Bir üst sıra çıkacağım şimdi. Yine 7 tane zincirimi çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Direkt içine kaydırarak çıkardım. Şimdi bir üst sıra çıktığımda bu 7'li zincirden sonra 7 zincirden sonra esasında ilk sıramı tekrar etmeye başlayacağım. Aynı zamanda burada da şuradaki modelimin artımlarını gerçekleştireceğim. Bedenini de büyüteceğim. Hem buraya hem buraya da yeni V'ler ekleyeceğim mevcutların yanına. İlk sırada ne yapmıştık?
3 tane ya da 4 tane zincirle bir tane 3 atlayıp V yapmıştık. Yine 3 zincirle tam ortasına yapmıştık. 3 zincirle de 3 tane yan yana sık iğne yapmıştık. Şimdi buradaki 5 tanenin yanlarındakilerini bırakarak 3 tane sık iğne yapacağız. Yeniden esasında ilk sıraya başladık ve arttırmaya da başladık. Yeniden şimdi burada şöyle uzattım. 2 zincir başa yapıyorum. Ne yapıyorum? 3 tane zincir çekiyorum. Ve buradan 1 2 3 atlıyorum. Bir tane V yapıyorum. İlk sıramın aynısını yapacağım yani. 1 2 3 zincir, aynı boşluğa bir tane daha. 1 2 3 zincir. Bu beşlerin iki yanını bırakıyorum. Tam ortalarına ne yapmıştık? İlk sırada da yan yana 3 tane sık iğne yapmıştım. Burada da aynısını yapıyorum. 2 3 zincir doladım. Tam ortasına bir tane V. Zincirin ortasına yapıyorum. 3 ve 1 2 3 zincir. Şuradakilerini atlıyorum. 3 tane buraya sık iğne. Bir, iki, üç zincir. Bunun 1 2 3 atlıyorum. Dördüncüye bir tane V. Bir, iki, üç. Tam ortaya 1 2 3 tane. Şu ikisini atlıyorum. 1 2 3 zincir. 1 2 3, dördüncüye bir tane V. Şimdi göstereceğim. İlk sırayı tekrar ediyorum yani. Bakın. Ne yaptım? 3 başağımı yaptım. 3 ile tam ortasına bir tane V yaptım. Aynı zamanda bir tane de arttırma yapmış oldum. 3 zincirle tam ortasına 5'in birer tane bırakarak 3 tane sık iğne yaptım. 3 zincirle ve 3 zincirle 3 tane sık iğne. Ne oldu burada şu anda? 1 2 3 4 tane V oldu. Şimdi buradaki üçlerim 4'e çıktı. Artık bakın büyütmeye de başlıyorum. Yeniden 3 zincirimle bir kere daha göstereyim. Köşemi yapıyorum. İki zincir, aynı boşluğa bir tane daha başak. 1 2 3 zincirle 7 tane zincirli olan bölümün dördüncüsüne bir tane V. 3 zincir. 1 2 3 zincir. Birer tane boşluk bırakarak, yani şunları atlayarak 3 tane sık iğne. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Aynı zamanda da ne yapıyoruz? Bakın buralarda da V'ler yaparak 1 2 3 4 5'e çıkartıyorum. 4 olan şuradaki motifli kısmımızı. Bir yandan büyütüyoruz. Hem çok kolay hem de çok çabuk ilerleyen bir model. Ben şimdi bunu tamamlıyorum. 3 zincirle V, 3 zincirle 3 tane sık iğne, 3 zincirle V şeklinde tamamlayalım. Sıra başında bir üst sıra daha çıkalım. Bir kere daha göstereceğim. Sonra siz zaten büyütmeye devam edeceksiniz. Ne kadar büyüttüğümü de ben size söyleyeceğim. Şimdi sıra başına yaklaştım. 3 tane sık iğnemi yaptım. 3 zincir ve
Arada 3 zincir. Aynı boşluğa bir tane daha. 1, 2, 3 zincir. Tam ortasına bağlantı yaptım. Şimdi ilk sıramızın aynısını kurdum. İlk sıramızda da yapmıştık biliyorsunuz, 1 ve 3 zincirle 3 tane sık iğne, 1 ve burada da aynısını kurdum. Aynı zamanda da arttırmaya başladım. Şimdi ne yapıyorum? 3 tane burada önce köşemi yapıyorum, başak. Sonrasında 3 zincirle buraya 7 tane ikili trabzan, 3 tane zincirle şuradaki 3 sık iğnemin üzerine bir tane sık iğne. Burayı bir kere daha hatırlatayım. Şöyle yukarı çıkardım. İki tane zincir. Üç zincirle tam 7 tane V'min içine ikili trabzan yapıyorum. 2 3 zincir. Şuradaki üçlü bölüme tam ortasına bir tane sık iğne ile kapattım. 1 2 3 7 tane ikili trabzan. Yani ikinci sıramız gibi. İlk anlattığımdaki ikinci sıramızı yapıyoruz. 1 2 3 bir tane sık iğne. Bu sırayı da tamamlayalım. Sıra başında bir hatırlatma yapacağım. Sonra artık büyüteceğiz. Bakın artık burada da yeni yerlerimiz oluştu. Sıranın başına geldim. Şimdi bu sırada ne yapacaktık? 7 tane olan ikili trabzanımızı birer tane bırakarak 5 tane sık iğne yapacaktık. Ve o sırada 7 tane zincirli bir sonraki tur için arttırma sırası hazırlayacaktık. 3 ile şuraya hemen bağlantımı yaptım. Ve bir üst tura çıktım. Bir, iki, üç, dört, beş, 6, 7 tane zincir çektim. Ve şu baştaki iki tanesini, baştaki ve sondakini bırakarak 5 tane sık iğne yaptım. Bir, iki, üç, 4, 5, 6, 7. Burada sık iğne ile kapattığım bölümü geçiyorum. Buraya 5 tane sık iğne. Artık görüyorsunuz kendini tekrar etmeye başladı. Yedi sık iğne ile hemen köşelerimin diplerinde de yeni bir sonraki sıra V'ler için yerler hazırlıyorum. Bundan sonra yeniden buraya V yapacağız. Bu 5 tane olanı 3'e düşüreceğiz. Gene 3 tane zincirle ortadakilerine V yapıp bir üst tırda da aralarına 7 tane ikili trabzan yapacağız. Böyle kolay, ajur bir model. Robamızı bu şekilde hazırlayalım. Ne kadar yaptığımı ben size söyleyeceğim. Kaç tane arttırma yapmışım, kaç santim olmuş söyleyeceğim. Sonrasında beden kısmında tekrardan görüşeceğiz. Beden kol ayırma bölümüne geldim. 1 2 3 4 5 6 7 tane kol. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane de beden için bir arttırma sağlamış oldum. Şimdi bir ölçüm de vereyim size. Şimdi size bir ölçüm de vereceğim. Şu kolu bedenden ayırma kısmım 21 santim. Buradaki beden kısmımda 48 santim oldu. Şimdi burası kolum. Şimdi siz eğer
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kolum burası. Şöyle katladım. Ben bu kolda direkt bağlantı yapacağım. Yani araya bir zincir çekmeyeceğim. Siz daha büyük bir kol istiyorsanız ya araya zincir çekersiniz. Öyle kapatın. Ama ben öyle yapmıyorum. Bu kol benim için yeterli. Direkt kapatıyorum. Sonra bedene başlayacağız. Şimdi bakın. Buraya birleştirdim. Ve şu anda yeniden bir başlangıç yapma yerimdeyim. Bir tane zincir çekiyorum. Ve şuraya bir tane sık iğne, bir de şuradaki bölüme sık iğne yaptım. Şimdi kolumu birleştirdim buradan. Döndürdüm. Başladığım nokta 1, 2, 3 tane sık iğnem var. Buradan kolu olduğu gibi bıraktım. Ve buraya direkt bir tane sık iğne, içine de bir tane sık iğne, bir tane de şuradaki fıstığın üzerine sık iğne yaptım. Bakın böyle birleştirdim burayı. Devam ediyorum. Şimdi sık iğneler yapacağım. Burada kaç tane zinciriniz varsa o kadar sık iğne yapacaksınız. 3, 4 ne kadarsa. Bedeninize giyin birleştirdikten sonra. Eğer darsa sık iğnelerinizin sayısını arttırırsınız ya da bir dahaki bölümde, yani ikinci sırada onu gene arttırırız. Bakın her zincirin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle göstereyim. Her bir noktaya sık iğne yaparak diğer ayrıma gelelim. Şöyle göstereyim bir daha. Her bir sık iğneye, her bir bölüme sık iğnemi yapıyorum. Burası ayrıldı. Şimdi sık iğnelerle geliyorum. Şurada tekrardan görüşelim. Fıstığımın olduğu yere geldim. Fıstığın üzerine bir tane, bir tane içine, bir tane de gene fıstığın üzerine sık iğnemi yaptım. Ne yapıyorum? Böyle birleştirdim. Hiç aralara zincir çekmedim. Fıstığın üzerine boşluğa bir tane daha fıstığın üzerine, yani şuradaki köşelerin üzerine ve devam ediyorum. Yine bütün zincirlerimin üzerine yapmaya devam ediyorum. Artık kolla bedeni birbirinden ayırdık. Şimdi bu durumda bir kere mutlaka üzerinize deneyin. Eğer uygunsa beden kısmınızda bundan sonraki sırada arttırmadan devam edebilirsiniz. Artık bundan sonra burada model çalışması yapmayacağım. Bu sadece robada kalacak. Başlangıca geldim. Kaydırarak tutturdum. 4 zincirle yukarı çıkıyorum. Bir tanesi dönüş için.
2, 3, 4. Hemen aynı yere bir tane V yapıyorum. Bundan sonra artık V'ler yapacağız. Bir tane zincir çekiyorum araya. 1, 2, üçüncüye bir tane V. Bir zincir, aynı boşluk. Bir zincir, 1, 2, üçüncüye. Şimdi bu sırayı bu V'lerle yaptıktan sonra bir kere daha giyin. Bir zincir. En başındayken beden kontrollerimizi yapalım ki sonra sökmek zorunda kalmayalım. Üçüncüye. Bütün hat boyunca bunu yapacağız şimdi. Bir tane zincir. 1, 2, üçüncüye aynı boşluğa arasında bir zincirli ve bütün hat boyunca bunu yapalım. Şuraya geldiğimizde tekrardan görüşelim. Başlangıca geldim. Bir tane zincir. Arada mesela 2 tane zincir kalmış. Çok önemli değil. Şöyle kaydırdım. Şimdi bu V'lerin buradaki boşluklarından değil, şuradaki boşluklarından, tek zincirle geçiş yaptım ya, oradaki boşluklarından çalışacağım. Şöyle buraya da bir kaydırış yapayım. Üç, 4 ile yukarı çıktım. Yine bir zincir. Bunlara değil, V'lerin içine değil, tek zincirli boşluklara. Yine bir zincir. Yine buralara V yapıyorum. Ama buraya değil, şuradaki boşluklara. Şöyle göstereyim. Bundan sonra artık buraya geleceğim. Şuraya geçiş yapacağım. Onu da göstereyim. Bazen buraya kaydırırsınız, bazen buraya kaydırırsınız ama şuradaki boşluğa geleceksiniz her dönüşte. Şimdi devam ediyor. Bir zincir, şuna değil boşluğa. Aynı şeyleri yapıyoruz ama V'lerin içine değil, tek zincirli boşluklara. Başlangıca geleyim, tekrardan görüşürüz. Bir tur daha bitti. Bir tane zincir. Şuraya bakın. Dilerseniz şuraya kaydırıp her seferinde ilerleyerek yeni başlangıç yapabilirsiniz. Ya da bir sefer bu taraf arkadaki gruptan şöyle yani bunu buradan böyle kaydırıp direkt şunun içine geçerek bir sıra burada, bundan sonraki sıra bunun içinde yaparak hep aynı noktada kalabilirsiniz. Bakın ben şimdi geçen sefer burada başlatmıştım. Şimdi bir geriye gittim. Şu ortadaki grupta başlatıyorum. Hemen boşluklara. Bir zincir boşluğa. Bir zincir, tek zincirli boşluklara V'lerimi yapıyorum. Bluzumu uzatmaya devam ediyorum. Şuradaki 4 parmaktan sonra, 3 parmaktan sonra ben aralarındaki zinciri kaldırdım. V'lerin arasına da bir zincir yapıp şuraya koyuyordum. V'lerin arasına bir zincir yaparak geçiş yapıyordum. Sonra o bir zincirlik alana V'mi oluşturuyordum. Şöyle 3 parmaktan sonra biraz daha toparlamak istedim. Şu bölgedeki genişlik bana yetti. Hem de şöyle bir volüm vermek istedim. O yüzden sadece aradaki zinciri kaldırıp yeniden aynı işleri yapmaya devam ettim. Şimdi bir sırada öyle göstereyim size. Şöyle kaydırıyorum. Yeniden içine geçiş yaptım. Bir sonraki sırada 3 4 zincir. Zincir yapıyordum. Artık zincirsiz aradaki boşluğa
V'mi yapıyorum. Benim için yeterli uzunluğa geldi. Şöyle belim biraz üzerinde olacak. Şurayı böyle bırakabiliriz. Ama ben şöyle 2 sıra bir tekli trabzan yapmak istiyorum. Daha temiz bir görüntü olsun diye. Darlaştırmayacağım. Tabii genişletmeyeceğim de ama bu arada. Şimdi bağlantımı yaptım. 1, 2 ile yukarı çıktım. Ve tekli trabzanlar yapıyorum. Böyle ortalarına değil. Bu iki V'lerin üzerine ortalarına yapmıyorum. Fazlalaştırmadan, eksiltmeden de yan yana tekli trabzanlar yapacağım. 2 sıra yapacağım. Yeterli olur. Temiz görüntü olsun diye. Şöyle arada sırada bakın. Bir eksiltme yapıyor muyum? Fazla mı marullaştı? Darsıdı mı? Bunları kontrol ederek şöyle 1 ya da 2 sıra tekli trabzan yapacağım. Bedeni bitirdim. Şöyle 2 sıra tekli trabzan yaptım. Daha temiz bir görüntü için. Kola ben 2 sıra buradaki çalışmayı yaptım ve bıraktım. Bu şekilde. Şimdi burada sizle beraber başlayacağız. Şu ana kadar 2 tane ip gitti. Aynı şeyleri yapacağız. Şimdi şurada şu ikisini birleştiriyorum. Bakın burada da birleştirdim. İlk anda bir tane orayı birleştiriyorum. Öyle başlıyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane şu motifimizden var. Artık arttırma yapmıyoruz. Kolu daha büyütmek istemiyorsanız aynı şekilde devam edeceğiz. Bakın şuradan bir giriş yaptım. Şundan da giriş yaptım. Şöyle giriş yaptım. Bunu beraber alacağım. Şimdi burada 3 tane yapıyorum. Geldiğimde de 3 tane ile birleştireceğim. Burada şimdi hangi bölümdeyim? Buradakilerini 5'e düşürüyorum. 7 tane zincirle şunları atlıyorum. Doladım. Birini atladım. 5 tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7. Atladım. Birini atladım. Ve burada 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi başa geleyim. Tekrardan görüşelim. Başa geldim. Şuraya 3 taneli yapmıştım. Buraya 4 tane zincir yapayım. Birleştireyim. Şimdi ne yapacağım? Bunu 5'e düşüreceğim. Buradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şuraya da bir tane yaparak 7 tane şuradaki V'lerimi yapacağım. Bunu ne kadar istiyorsanız o kadar yapacaksınız. 3 zincir. Şurayı 3'e düşürüyorum. Burada sayıları arttırmayın ki kolunuz büyümesin. 3 tane. Şuraya 3 tane.
Sıranın başına geldim. Şurada 7 yapmıştım. Buraya 3, buraya 4. Tam ortasına da bir tane V yapıyorum. Şimdi burada ne yapıyoruz? Burayı 3'e düşürmüştüm. Teke düşürüyorum. Dilerseniz şuraya bir tane işaretleyici koyun. Turu zaten anlayacaksınız ama 1, 2, 3. Şimdi ne yapıyorum? Buradaki bölüme 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı şeyleri yapıyoruz. Ben kolu böyle 2 sıra yaptım, bıraktım. Dilerseniz uzun kollu da yaparsınız. O da çok güzel olacaktır. Ben şimdi bir sıra daha yapacağım, bırakacağım. Başa geldiğimde yine buradakini dolduruyorum ve bunları atlayıp yeniden bir tura başlıyorum. Size burada anlattığım gibi. İster siz de benim gibi yarım yapabilirsiniz böyle. Hiç kol yapmayıp sıfır bırakabilirsiniz. Ya da dilediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Ben şimdi uzatıyorum. Yakada da yaka içinde sadece bir sıra tekli trabzan yapacağım ve öyle bırakacağım. Finalde zaten size gösteririm. Şimdi bitiriyorum. Finalde görüşelim. Bakın şimdi bir üst tura çıkıyorum yeniden. Burada birleştirdiğim yer, yeniden başlamam lazım. Bunu beşli sık iğne yaptığımda ne yapıyordum? 7 tane zincir çekiyordum. 3, 4 ve bir tane eksilterek başlıyordum. Bu şekilde döne döne gideceğiz. Ne yapıyorum? Atlıyorum sık iğneyi, hemen 5 tane sık iğne. Artık kol uzunluğu tamamen sizin zevkinize kalmış. Ne kadar isterseniz o kadar uzatacaksınız. Şimdi kolu şöyle bitirmiştim. Şöyle dilim olarak. Ama sanki bu daha hoş oldu. Şu 5 ile olan geçişi. Şimdi burada 5 yapıp 7 tane ile geçiş yapacağım. O şekilde bitireceğim. Sanki böyle daha hoş göründü. Bunu şimdi böyle bitiriyorum. Bunu da o şekilde bitireceğim. Bluzumuz bitti. Bir sıra daha tekli trabzan yaptım. Eksiltmeden yaptım. Şöyle tekli trabzan yaptım 2 sıra. Ben kollarını bu şekilde bıraktım. Bir projemizin daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.